partnerinizin size anlatmadan anlamasını beklerseniz bu onun sizin zihninizi okuması ve varsayması anlamına gelir. O yüzden hem ilişkinin içinde hem duygusal destekte hem de cinsel yakınlıkta eğer onun varsaymasını, anlamasını beklerseniz ve kendi varsayımlarıyla hareket etmesini isterseniz bu sizi de büyük oranda zaten memnun etmeyecektir. Eğer bu durumda bu yakınlığa, bu taleplere yanıt veremeyen bir partnere sahipseniz o zaman bu gerçeklikle yüzleşmeniz gerekir. İsteklerinizi nasıl ifade ediyorsunuz? Direkt olarak partnerinizle ya da arkadaşınızla veya ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir şeyin muhatabı olan kişiyle konuşabilir misiniz? Ya da isteklerinizi direkt ifade etmek yerine dolaylı olarak uzaklaşmak, sessizleşmek, bazen elektrik süpürgesini çok sert ve öfkeli bir şekilde kullanmak gibi aslında karşınızdaki kişi için sizi anlamayı zorlaştıracak size özel yöntemleriniz mi var? Bizim kültürümüzde özellikle kadınlar isteklerini ifade ederken oldukça zorlanırlar. Zaten bir şey istemenin o kadar da matah bir şey olmadığı ile ilgili bilgiyi çok küçük yaşta öğreniriz. O yüzden benim sana ihtiyacım var. Bana vakit ayırmana ihtiyacım var. Bana bugün ev işlerinde yardım etmene ihtiyacım var. Biraz çocuklarla ilgilenebilir misin? Gerçekten yorgun hissediyorum. Veya bana sarılmana ihtiyacım var. Gerçekten duygusal olarak zor bir dönemden geçiyorum ya da desteklenmeye ihtiyacım var gibi ifadeler yerine kullandığınız o direkt olmayan mesajları gözden geçirmenizi tavsiye ederim. İlişki terapisinde pek çok çiftin, ilişki içinde olan pek çok aile üyesinin sıkça yaptığı hatalardan biridir. Bu hatalar üstelik sadece ev içindeki görevlendirmeler, sorumluluklar, duygusal desteklerle sınırlı kalmaz. Yatak odasında da, cinsellikte de partnerler oldukça sık bir şekilde ihtiyaçlarını söylemek yerine ihtiyaçlarının anlaşılmasını beklerler. Bir cinsel terapist olarak oldukça zorlayan bir durum olan bu hikayeyi çözmek aslında pek çok cinsel işlev bozukluğunu bile ortadan kaldırma gücüne sahiptir. Kimse hayatınıza kullanım kılavuzunuzu alarak girmez. Sizi anlatmak, ihtiyaçlarınızı sıralamak, bu ihtiyaçları hatta nasıl alacağınızı, örneğin sevginizi nasıl alırsınız diye sorsam size, bunun cevabını partnerinize ulaştırma sorumluluğunuzun olduğunu söylesem, en azından bunun işleri çok daha kolay hale getireceğini ifade etsem, bir şeyler değişir mi dersiniz? Bir ilişkinin de her türlü temasında kolaylaştırıcısı karşılıklı iletişim ve bu iletişim ne kadar açık, ne kadar sürdürülebilir, ne kadar meraklı olur ise aslında niteliği ve niceliği de o oranda pozitif olacaktır. Lütfen birbirinizi merak edin ama önce kendinizi, ben şu an hayatımın tam da şu noktasında ne istiyorum, neye ihtiyacım var, hayat bana ne versin, partnerim bana ne versin, ilişkim bana ne versin istiyorum. Ben bir ilişkiden ne bekliyorum? Bu soruları kendinize sorduğunuzda cevaplar hemen gelmeyebilir. Başkalarına sorarken kolaymış gibi gelen bu sorular kendimize sorduğumuzda uzun sessizlikler veya düşünme ihtiyacıyla karşılık bulabilir. Aslında terapide bir süpermarket gibi düşündüğümüz bir yerde size ne lazımdı, neye ihtiyacınız vardı diye soru soran terapiste çoğu zaman danışan hızlıca neye ihtiyacı olduğunu söyleyerek cevap veremez. Terapinin de önemli aşamalarından biri neye ihtiyaç duyduğunuzu bulmaktır. Evet, eğer bir süpermarkete girerseniz hangi reyondan, hangi raftan neye ihtiyaç duyduğunuzu bilirseniz alışverişinizi çok pratik, hızlı ve sizi mutlu edecek şekilde tamamlarsınız. Ama şöyle düşünün, bir süpermarkete girdiniz ve diyorsunuz ki bana en iyi şeyi verin. Bir terapi odasına geldiniz ve terapistinize diyorsunuz ki bana en iyi terapi yöntemiyle yardım edin. İlişkimi kurtarın ya da benim duygularımı daha iyi hale getirmek için bana yardım edin. Terapistinizin bunun için elinde bir formül, bir denklem yok. En iyi terapi yöntemi, en iyi müdahale diye bir müdahale yok. Neye ihtiyaç duyduğunuzu bulmak bu anlamda ön koşul. Bunun için sizin kendinizle kurduğunuz ilişkide sınırlarınızı ve kendinizi tanımlarken kullandığınız kalıpları kırarak gerçekten sağladığınızda terapistiniz de partneriniz de size yardımcı olabilir. Eğer partnerinizin size anlatmadan anlamasını beklerseniz bu onun sizin zihninizi okuması ve varsayması anlamına gelir. Fakat gerçekten sizin yaşadığınız şeyi anlamasının mümkün olmadığı bu hikayede muhtemelen varsayımları yanıltıcı olacaktır. O yüzden hem ilişkinin içinde
hem duygusal destekte hem de cinsel yakınlıkta eğer onun varsaymasını, anlamasını beklerseniz ve kendi varsayımlarıyla hareket etmesini isterseniz bu sizi de büyük oranda zaten memnun etmeyecektir. O yüzden sözlü söylemlerinden, temas ve dokunuşlarından, bakışlarına kadar, ihtiyaç duyduğunuz vakte kadar tüm detaylarıyla bugün neye ihtiyacınız varı önce kendinize, sonra ilişki içinde olduğunuz kişiye anlatmanızı tavsiye ederim. Bunun karşılıklı yapıldığı ve mevcudiyetle gerçek bir merak içererek yapıldığı durumlarda ilişkiniz gerçekten güçlenecektir. Eğer bu durumda bu yakınlığa, bu taleplere yanıt veremeyen bir partnere sahipseniz o zaman bu gerçeklikle yüzleşmeniz gerekir. Bunları yapmayarak kaçtığınız bir gerçeklik varsa unutmayın. O gerçekliğin içinde yaşıyorsunuz zaten. O yüzden yıllar kaybetmeden, günler geçirmeden partnerinizin gerçekten kim olduğunu bilerek ona bu soruları yöneltmek, bu cevapları vermek, ilişkinizin gerçek noktasında neler olduğunu görmek demektir. Unutmayın, gerçeği görmek cesaret ve sorumluluk ister ve bu sorumluluğu alan kişiler gerçekten mutlu olabilirler.